Merhabalar, hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, Ramazan'ın 5. gününden herkese selam olsun. Ramazan geliyor geliyor derken bugün 5. gündeyiz. Sesimden de anlaşılıyordur. Biraz böyle bağırmaya çalışıyorum ama bizim ev halkı komple biraz rahatsız. Bahçelerde iş yaparken çünkü rahatsızlandık, üşüttük. Çocuklar da aynı böyle. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yalnız video çekerken şöyle videolarda önüme bakıyordum. Bugün eskide karşıya bakıyorum çünkü bugün yardımcım var. Evet. Geri geldim, geri döndüm. Evlat geri döndü. Evet, görmüş olduğunuz gibi sesini de duyuyorsunuz. Bugün eşim çekiyor. Şunu hemen böyle açıklık getirmek istiyorum. Güzel insanlara, güzel yorum yazan herkese saygım sonsuz. Kötüleri de Allah'a havale ediyorum. Evet, her zaman oldu. Evet, yılbaşından sonra burada eşim söylemişti. Arkadaşlar bu aralar aşırı derecede işim fazla. Arka tarafta anlatmadığımız şeylerimiz var. Birazcık ben YouTube'a ara vermek istiyorum. Eşim de çekmesin. 1-2 ay YouTube çekmeyeceğiz demişti. Evet. Eşim ara verdi YouTube'a. Çünkü dediğim gibi e, yani anlatılmayacak şeylerimiz vardı. İşler vardı burada. Ara verdi. Bunu da hemen böyle kötü insanlar, işte ne bileyim böyle aklında bazı şeyleri kuranlar değişik değişik yerlere çektiler. Yine de diyorum kötü söz her zaman sahibine aittir. Her zaman. Hatta sizlere söylemiştim arkadaşlar bizim mesela bir şey durumumuz var diye. Mahkeme durumumuz diye. Bunu da böyle bazı insanlar işte 5 parmağın 5'ini geçmeyecek şekilde şey demişti. Ya işte öyle bir şey yok da sen videoların izlensin diye araya işte ortaya mahkeme falan atıyorsun demişti. Bizim arkadaşlar evimizle alakalı mahkeme durumumuz vardı. Evet. Sizlere söylemiştim mahkeme şeyi hani karara bağlanmadan buradan açıklayamayız diye. Evet. Gerçekten de doğruydu. 2 sefer üzerine basa basa söylüyorum. 2 sefer mahkemeye çıktık. 2 seferde alnımızın hakkında mahkemeyi biz kazandık. Patır patır ezdi karşı tarafa. Patır patır. Aynen. Buradan şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle bir durumumuz olduğunda haklı olduğumuzu düşünüyorsanız hiçbir zaman hiçbir davanızdan vazgeçmeyin. Her zaman arkasında durun. Hayır. O yüzden hani böyle inanmayanlar da şu mübarek günde onları Allah'a havale ediyor. 2 sefer şeyimiz oldu, durumumuz oldu. İkisini de kazandık. Hem de ne güzel kazandık. Aynen. Alnımızın şeyiyle kimseden kimseye bir şey kalmıyor. Şimdi çok uzun bir süreç olduğu için böyle bilirsiniz Almanya'da mahkeme davaları başvuruyorsunuz mahkemeye. 2-3 ay sonra temin oluyor. Çok Karşı uzun taraf sürüyor. belge koyuyor, sen belge hazırlaman lazım, avukat Evet. bulman lazım derken çok uzun bir süreç olduğu için Evet. yorucu oluyor. Aynen. Tabii. Bizim bu bugünden yarından gelen bir şey değildi. Hayır. Gerçekten böyle 1 seneyi bulmuştur şu mahkeme şeyleri. O yüzden eşim inanılmaz derecede arka tarafta yorulmuştu. Kolay değil böyle şeyler. Avukatlar bul, avukatla uğraş, mahkemeye çık, tekrar şeyler derken. Bilir kişi bul. Evet. Ondan sonra Almanya'nın devletinin Allah razı olsun devletten çok yardımcı oldu bize. Bu Evet. konuda destek çıktı sağ olsun. Bizim arkamızda durdu. Evet. Devletle beraber Haklıysan hallettik. evet. Devlette, mahkemede haklıysan her zaman senin arkanda duruyor. Burada öyle kimsenin olması, tanıdığın olması gerekmiyor yani. O yüzden şükürler olsun. 2 seferde şey yaptık yani. Bizim kısmı da bakan müdür değil mi müdür? Müdürü çağırdı sağ olsun evimize geldi. Evet. Arkadaşına beraber iş yerinden şeyler geldiler. Baktılar, Evet. anlattılar durumu gördüler. Evet. Tamam dedi, hallederiz dedi, bitti. Aynen. Mesela geçen sene de biz, evet yeni yıla girdik artık. Anlatınca geçen sene de mesela yaz tatilinde izine gitmemiştik. Gitmeyi planlıyorduk. Bu şeylerimiz çıkınca dedik ki bizim önemli daha çok işlerimiz var. İzine her zaman gideriz. Ama Evet. dediğim gibi Rabbim büyük. Her zaman Allah'ın şeyine sığındım. Yani giden şeyim de olsa, param da şeyim de olsa Allah'a şükürler olsun. Dimdik Para ayaktayız, gene gelir. kazandık. Para gene gelir. Aynen öyle. O yüzden yani bunu söylemek istedim. Çok kişi hani böyle kötü kötü şeylere çevirdi şeyi bilmedikleri için. O yüzden biz mesela buradan şeyi söylemek istemiyorum. Yaşım ortaya çıkmasın. Yani şaka bir yana büyük oğlum 23 yaşında mesela. O zaman da söylemiştim videolarda. İnsanlar videoları düzgün dinlemediği için kafasına göre bir yerlere çekmek istediler. Eşimin daha ben hiçbir zaman bir kere mesela kendi bildiğine bir şeye girip de lokantaya girip de bir yemek yediğini biz olmadan gezmeye gittiğini hiç bilmiyorum. Her zaman giderse çocuklarımla benimle beraber gider. Gezmeye de beraber gider, alışverişe de beraber gider. Ben aslında bunları sizlere açıklama yapmak zorunda değilim. Ama yani doğru neyse onu söylüyorum. Gerçekten de hiçbir zaman daha yalnız
şey yaptığını bilmiyorum. Bir yere girip de bir tek başına döner yediğini hatırlamam hiç. Şimdi hanım videoları çektiği zaman da son videolarda hiç eşim beni bıraktı, Asla. eşim beni aldattı, boşandı diye bir şey yoktu. Asla. Ama Türk halkının ya Türk insanının hayal gücü güçlü olduğu için Aynen. hayal gücü misal yani kadın programı da her gün şey veriyor ortaya, Normal işte şu. eşya veriyor. Aynen. Hayal gücü güçlü olduğu için çekildi oraya. Evet. Sosyal medyalarda böyle şeyler çok görüldüğü için ben her zaman söylüyorum yani ben eşimden razıyım. Eşim benden razı. Evet. Öyle bir şey durum olsa herkesin şeyi farklı görüyoruz. İnsanlar işte ne bileyim kadın erkeği aldatıyor, erkek kadını aldatıyor, tekrar birleşiyor. Allah razı olsun ben eşimden hiçbir zaman öyle bir şey görmedim. Eşimden de benden görmedi yani. Yani. Hiçbir zaman bizde öyle bir şey yoktur. Şimdi bu YouTube Zaten bizi biliyorsunuzdur yani böyle Tabii. hani artık öğrenmişsiniz yani aile olarak da. Türkiye'de gitmiş bu haberler. Türkiye halama bile soru sormuşlar. Saçma sapan şeyler. Halam bile sormuşlar. Yani halam beni bir Ama arıyor. ben ona şey yapmıyorum yani böyle Türkiye'de bir sene izine gitmeyin arkadaşlar. İzine gitmediğiniz zaman hemen ortaya bir laf atarlar. Bunlar ayrıldı da izine gelmiyor. Ben o yüzden böyle boş şeyleri takmıyorum. Gerçekten yani evet. Allah herkese şey versin. Nazarda değmesin yani. Türkiye'de bizi boşandırıyorlar ya 2-3 ayda bir. Böyle boşanıyor. Hatta buradan onlar kendilerini ben biliyorum. YouTube yapanlar var. Daha önce de ben ne yazarsam onun aynısını kopyalayanlar vardı. Kendilerini biliyorlar onlar. Bana hemen ilk gün şey yazmış. Ne oldu? Eşinle böyle işte mutlu mutlu alışveriş videoları çekiyorduk. Eşin gitti mi diye. Biz her zaman hala alışverişe gidiyoruz. Tabii Her biz. zaman eşyamızı alıyoruz. Her zaman mutluyuz. Allah bozmasın. Allah isteyen herkese güzel evlilik nasip etsin. Ama yani sizin istediğiniz gibi olmuyor. Olmuyor. Ya ben hanımı seviyorum. Bir avuç insan olsun ben gene hanımı severim. Ben onun yani kalbini sevdiğim için ne olursa olsun ben onun yanındayım. Yani konu bu. Biz Başka aynen. yani. Biz öyle hani şey de evlenmedik. Severek evlendiğimiz için her zaman söylüyorum. Zaten Bizimki Yıldırım aşkıdı be. değil mi? Yıldırım aşkıdı. Aynen vallahi bir gör hemen nişanlanma düğün derken Allah herkese nasip etsin. Gerçekten yani artık şimdi görüyoruz. Hemen kısa sürede düğünler oluyor. İnsanlar 6 ay içinde ayrılanlar marasın. O yüzden her zaman diyorum Rabbim evlatlarımın karşılarında hayırlı insanlar çıkartsın. Şimdi arkadaşlar ne olursa olsun benden bu zamana kadar kızlarımın olsun, oğlan olsun, hanımın olsun telefonu kurcalamam. Ellemem de. Herkese güvendiğim için kimse ellemem. İşte. Benim telefonda ortalık. Herkes benim şifremi de biliyor. Aynen herkes. Herkes benim şifremi biliyor. Kimse bilen yok. Herkes benim aynı şifreyi devam kullanıyor. Aynen bize. Yani onun için bizim öyle şeyimiz yok. Ya yapan Yani. bir şey yani şöyle bir şey aslında aldatan da kandıran da kendisini şey yapar. Ama dediğim gibi yani öyle şey yapanlar, kötü düşünenler, şeytanlar dünyada her zaman var. Yani. O yüzden Burada hanım dolaşıyor dışarıda. İnsana tuhaftan yüzüne bakıyor böyle. Birazdan diyor bak görün mü geri dönmüş falan diye. Hanım öyle bir şey demedi ki hiç. Hiç öyle bir şey İşte. demedi ki. eşim her zaman bizimle beraber. Evet, Allah her mutluluğunu zaman. göstermesin. Amin. Hepimiz. Hiçbir zaman öyle bir şey demedim ama dediğim gibi işte sokak diyorum işte. Herkes şeylere baka baka gündüz programlarında Tabii. her şeyi bir yere çekmek istiyor ama Allah kimseye fırsat vermesin. Ama arkadaşlar hakikaten bu mahkeme durumları insanı çok yorucu, kafayı yoran, vücudu zihni yoran bir şeydi. Allah'a şükür hakkımızı aldık. Sen de çok güzel hakkımızı aldık. Evet. Bundan sonra kimse kolay kolay bize uğraşmaz. Ramazan gününde demiştim zaten geçen sene o şeyle oruç ağzımla yaptığım dualar Allah kabul etti. Haklıysanız dediğim gibi her zaman arkasında durun. Kim ne Yani. olursa olsun. Bu nasıl birlik? Yani düşünün ki sadece bu dünyada tek büyük olan Allah'tır. Yani. O yüzden her şeyi Allah'a şey yapın. Davanızın arkasında durun. Ben bu yaştan sonra başkasına korkacak yaşa geçtim ben. Aynen. Yani Hiç kimseden. hakkımı döve alırım ben hakkımı. Hiç kimseye hakkını bırakmayacak dedim. Hani şeyde o mahkememiz var falan dediğinde de bazı insanlar öylesine şey yaptı. İşte sen yalan söylesin diye ama işte her şeyi de burada açık açık anlatamıyorsun. Şimdi Türk insanımız yani bu doğu doğru gittiğim daha çok Araplardan oluyor. Dedikoduyu seven bir insan. Yani çok seviyor. Türk halkı genelde. Türk halkı çok evet. sever dedikoduyu. Aynen. Çok sever yani. Onun için biraz daha hayal gücümüz güçleniyor. Ondan dolayı oluyor bu Aynen. işler. Ama şükürler olsun üzerimizden yük gitti. Gerçekten kurtulmuş olduk. Kelebek gibi olduk ya. İşte, Kelebek gibi olduk. vallahi sürekli mektup aç, mektubu cevap ver, onu yap, bunu yap, şunu yap, yok avukatın yanına git, şöyle yap derken inanın var ya böyle bir seneden fazla o kadar çok şey yapmıştık ama dediğim gibi Rabbim büyük. Elimizde, Her şeyi Allah'a havale ediyorum. O yüzden Evet. Allah büyüktür. Bugün yüzüm gülüyorsa Rabbimin sayesinde. elimizde tapu gibi mahkeme kararı var. Evet. Bundan sonra Almanya'da ölüm Aynen. tanımı yok biz.
2 sefer çıktık. İkisini de kazandık. İsterse 3. sefere versinler. Biz 3.'ye de hazırız. 10'uncuya da hazırız. Aynen. O yüzden bunu söylemek isterim. Ben bunu söyler, bunu bilirim. Yani başka da bir şey demek Bundan sonra istemiyorum. beraber olacağız arkadaşlar. Ben yarın yardımcı olacağım hanıma. Yani o zaman sizlere de kalkıp diyemezdim. Arkadaşlar bizim daha o mahkemeye çıkmamıştık. Hatta Cuma günüydü. 1. ayın son şeyinde değil mi? Cuma Evet günüydü. son. Son şeyinde. 31'i Evet. Söylemiştim böyle böyle diye ama hakikaten eşim o kadar çok şeydi ki biraz dedi ara verelim, YouTube bile çekmeyelim. Yani bu şeyler evimize bile yansıyordu. Hani böyle şey oluyordu, stres oluyordu insan. O zaman da söylemiştim. Çoğu zaman mesela dışarıya gezmeye gidiyordum. Şey diyorlardı ya senin hiç işin yok mu? Hep dışarıdasın. Bazen insanlar da arkadaşlar dışarıya çıktıklarında bir kafa değiştirmek ister. Ne bileyim bir yere bir oturup bir kahve bir pasta yediklerinde kafaları değişiyor. Yani vardır mutlaka insanların bir şeyi. tabii ki. Biz de o yüzden çok şey yapmıştık ama çoluk çocuk hepimiz Allah'a şükürler olsun üzerimizden yüklerimizi Pamuk attık. gibi olduk. Pamuk gibi olmadık. Yani Aynen. pamuk gibi olmadık. Doğru. İşte. Evet 11 dakika oldu hanım ya. Çok da şey Rabbim yapmayalım. herkesin yolunu aydınlığa çıkarsın. Kimseyi Evet. karanlıkta bırakmasın. Evet. Her zaman her namazın arkasından bu duamı ettim. Gerçekten de yollarım aydınlığa çıktı. Evet. Bizi sevmeyen de bakmasın. Aynen öyle. Sevenlere bir dakika kapatma beni. Tamam. Kapanışı ben öyle yapayım. Sevenlere her zaman bizim sayfamız açık. Sevmeyenler de kim ne olmuş dedikoducu insanlar. İsterse buradan tanıdıklar olsun kimse bizi izlemesin. Evet. En güzel de kadın diyor ben bunlara bakmıyorum diyor. Bir yorum yazmış. Bakmadığı halde yorum yazmış. Tabii canım. Hiçbir zaman bakmadığın insanı keşfet senin önüne atmıyor. Kimi niye izlersen onlar gizli takipçiler. 5. YouTube senemiz oldu. Neyin ne olduğunu biliyorsun. Aynen. Dediğim gibi buradan bizi seven herkese selam olsun. Disburg'da Nesrin Atabey ismini Evet. söyleyeyim. O benim bacım oldu artık. Buradan kendine selam olsun. Her şeyimde bana hep Instagram'dan yazı yazar. Birazcık bu aralar böyle şeyle geçirdik. Rahatsızlık şey derken. Bir Instagram'dan ona şey yapacağım. Ramazan şey yazayım. Buradan selam olsun. Evet bugün biraz grip olduk ikimiz onun için. Çocuklar da aynı şekilde. Evet. Gittin çalıştık diye ben zorundayım. Evet. Cumartesi günü biraz arkadaşlar bahçede işlerimiz vardı. Bahçemiz şu an böyle serayı falan söktük. Bomba Size atılmış. oraları gösteremedim. Bir gün gösteririm inşallah. Bahçe çok değişik oldu şu an. Bomba atılmış gibi paramparça oldu. Aynen o yüzden biraz iş yapmıştık. Üşütmüşüz yağmurda. Ama Gene yapacak yağmur bir yağıyor. şey yok. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinizi üzmeyin.